Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli Hazırın değerli katılımcılar, değerli Kudüs dostları, Kudüs sevdalıları diyeyim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimiz günümüzü, gecemizi, ömrümüzü hayırlı ve bereketli eylesin inşallah. Rabbimiz Teala Hazretleri niyetlerimizi hâlis eylesin ki bizler bu vakitte burada toplanmamızın sebebi, buna vurgu yapacağım. Kıymetli misafirimize geçmeden önce birkaç kelam edeyim istiyorum, yani giriş mesabesinde, bağlamında. Buraya toplanış sebebimiz eee Kudüs-i Şerif'e, o mübarek beldelere, Mescid-i Aksa'ya olan kalbi bağlılığımızla alakalı bizler burada bulunuyoruz. O toprakları, o mübarek beldeleri ziyaret etmiş, oralarda bulunabilmiş abilerimizi, zaman zaman hocalarımızı burada misafir ediyoruz. Ve onların kıymetli, değerli görüşlerini alıyoruz. Bu platformda bulunan, bu kaydı canlı yayına katılanlar, akabinden dinleyecek olan kişilerin hepsinin gönlünün, kalbinin Kudüs-i Şerif'le, Mescid-i Aksa'yla attığına ben gönülden inanıyorum. Bu bağlamda oralardan bir haber almak, oralardan orayla olan bağlantılarını, orayla olan gönül bağlantılarını, gönül birlikteliğini artırmak üzere burada olduğunuza ben kalben eminim, biliyorum. Bu bağlamda Rabbimiz inşallah o mübarek beldelerin, o mübarek mekânın tekrardan felaha, rahatlığa kavuştuğu, işgalcilerin elinden kurtulduğu, ki manevi olarak her zaman kurtulmuştur. Öyle bir iman ediyoruz. Oraları eee, hocalarımız gittiğimizde de çokça anlattılar. İşgalcilerin, işgalci o Yahudi zalimlerin postalları orada olsa da manevi olarak onları, oranın maneviyatına bir şey ki edemezler. Bunun inancındayız. Şunu demek istiyorum. Belki bugün uzak olarak görülüyor. Onların kontrolü altında görünüyor. Ama ve lakin manen oranın koruyucuları müminlerdir, Müslümanlardır. Bunun bilincindeyiz. Rabbimiz tekraren felaha kavuşacağı, o zalimlerin oradan sökülüp atılacağı günlere ulaşmayı da nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah bu akşamki, bu haftaki manevi ribatımıza başlamış bulunuyoruz ki evvelki canlı yayında benim katıldığım, yaptığım programda da şunu söylemiştim. Manevi ribat bir nöbet, bir sınır boyunda tutulan bir nöbet gibidir. Bizler gönüllerinde Kudüs-i Şerif'in, Mescid-i Aksa'nın muhabbeti olan müminler olarak, ki her müminin böyle olması gerekir. Müminler olarak orayla, oranın muhafazasıyla her mümin olduğu gibi bizler de neyiz? Muhatabız. Oradaki Filistinli kardeşlerimiz özellikle büyük bir özveriyle oranın fiili olarak nöbetini tutuyorlar. Bizler mekân olarak uzak bir yerlerde olan bizler ise en azından oraların gönlümüzde olduğunu, oraları korumak istediğimizi, oralara canımızı verebileceğimizi dahi beyan ettiğimiz bizler en azından gün içerisinde, şu yaşantımız içerisinde bir vaktimizi ayırıp Kudüs-i Şerif'le, Mescid-i Aksa ile alakalı olmak, orayla ilgilenmek hususunda bir vakit ayırıyoruz. Rabbimiz Teala Hazretleri bizlerden yana kabul eylesin inşallah. Bu niyetlerimizi hâlis tutabilmeyi, samimi tutabilmeyi de cümlemize nasip eylesin inşallah. Tekraren ben sevgili Tuncer abimiz bugün bizim 23 Ekim'de, geçen yıl 23 Ekim'de eee
Kudüs-ü Şerif'i ziyaret ettiğimiz grubun içerisinde 29 Ekim bulunan. Samet Hocam. Efendim abicim? Samet Hocam 28-29 Ekim. 28-29 Ekim değil mi? Bir grubumuz daha vardı. Oraya benim aklım gitti herhalde. 28-29 Ekim grubunda Tuncer abimiz bizimle beraberdi. Rabbimiz kendisine ebeden razı olsun. Bugün o bizim misafirimiz. Ben hoş geldin diyorum kıymetli abime ve kendisinin de giriş olarak duygu ve düşünceleri almak üzere mikrofonu ona tevdi edelim inşallah. Hem kendini tanıtsın hem de bir selamla açılış yapsın inşallah. Buyur abiciğim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık Samet Hocam öncelikle. Allah Bana bir şey razı olsun. bırakmadın gerçi ama Estağfurullah, buyur. öncelikle katılımını sağlayan herkese Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti üzerine olsun diyorum. Amin. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. İnşallah abicim. Tuncer Sevim ismim. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 13 yıldan beri de 43 yaşındayım. Aslen Ispartalıyım. Doğma büyüme bir nevi İstanbul sayılırım ama Samet hocamızın dediği gibi 28-29 Ekim'de bir polis turumuzu gerçekleştirmiştik. Ama ondan önce ben bir 11 yıl önce tekrar bir Kudüs bağlantılı bir umre yapmıştım. İlk Kudüs'ümü orada göz bebeğimi diyeyim yani daha doğrusu. Orada tanıdım. Orada gördüm. Çok çok farklı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu yani. Samet hocam soruları sor. Ben cevaplayacağım gerçi ama başlayalım inşallah hocam. İnşallah. Eyvallah abicim. Allah razı olsun. Tekraren Rabbim yapmış olduğun ziyaretleri vurguladığın gibi Kudüs geçkili bir umrem vardı. Onu bizimle yaptığın yine ziyareti, akabinde yine bir umre ziyaretin oldu. Rabbim inşallah cümlesini mebrur eylesin, kabul eylesin inşallah. Oraların feyzini, bereketini hayatımızın her anında da yaşamayı nasip eylesin inşallah. Kıymetli abicim. Evet, yolculuğumuz çok güzel geçmişti. Allah razı olsun. Grubumuz da çok güzeldi ki gönlünde o Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün sevgisini, muhabbetini taşıyan her mümin en azından benim için değerlidir, benim için kıymetlidir ki hepimiz için de böyledir. Yani Kudüs'e gidebilmek, Kudüs'te bulunabilmek bir nasip bir şeydir. Rabbimiz nasip eyledi. Belki çok sıkıntılar içerisinde, kendi hayatımız içerisinde onlardan sıyrılıp oralara gidebilmek bence önemli, kıymetli bir durum. Şunu diyeceğim, yani bunu yapabilmek güzel bir şey gerçekten. O niyetlerle, o sadakati gösterip buradan kalkıp oralara gidebilmek güzel bir şey. Müslümanın ahlakında güzel olan bir yöndür. Ve oraya biz hepimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emaneti gözüyle bakarak gittik. Ki hadis-i şeriflerde Peygamberimiz oranın ne kadar değerli olduğunu bizlere haber verdi. Oraya gidilmesi gerektiğini haber verdi. Gidilemezse bile kandillerine yağ gönderin şeklinde bir işareti vardır ki Peygamberimizin oranın her şeyle ilgilenmeye biz ne yapıyoruz? Çalışıyoruz ki hadis-i şerifi öyle anlıyoruz bugün itibaren de. Neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bu niyetlerle gittiğimiz için Rabbimiz o yolculuğu bizlere mübarek, bereketli kıldı. O gün işte Tuncer abimiz gibi olsun, yine Fatih abimiz önümüzdeki hafta nasip olursa katılacak, diğer arkadaşlarımız olsun. Çok güzel dostluklar elde ettik. Niçin? Yola çıkarken sevgilinin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetlisi olan Kudüs'e yolculuğa çıktık. Onun sevgisiyle yola çıktığımız için Rabbimiz böyle güzel dostluklar bizlere lütfeyledi. Rabbimiz inşallah ahir ve akıbetimizi de hayır eyler. Bu birlikteliğimizi, Kudüs birlikteliğimizi daim kılar inşallah. Tuncer abimizin dediği gibi o umre geçişli bir Kudüs'ü de vardı. Onun biz orada çok hadiselerini dinledik kendisinden. Oradaki maneviyatından Çok bizlere özür bahsetmişti. diliyorum. Samet hocam sözünüzü kestim. Çok çok özür Estağfurullah, diliyorum. estağfurullah. Abicim buyur. Şöyle kısaca özetleyeyim hatta. Zahmetin arkasındaki rahmeti anlatacağım yani.
Eyvallah. Eyvallah. Havalimanında o zaman tabii ki Tel Aviv ile bir geçiş sağlıyorduk. Şimdiki karayolu öyle değil tabii ki de Hı yani. hı. 2015 döneminde hocam yaklaşık 11 sene önce gene her zamanki yaptıkları gibi nasıl ki hani sınırda yaklaşık bir 50 dakika beni beklettiler ya, hatta İlknur Evet, evet. hocamızı da bir 7-8 saat orada tuttular, ondan sonra saldılar. Hı hı. Bu sıkıntıyı ben Tel Aviv Havalimanı'nda da yaşadım. Pasaportumu gösteriyorum. Bir suratıma bakıyor. Bir pasaporta bakıyor. Yani sorun nedir diyorum yani. Hiçbir şey demiyor. Tam 50 dakika boyunca o sıkıntıyı yaşadım yani. Hı hı. Maksatları bir psikolojik olarak bir baskı, bir korku, bir tedirginlik oluşturmak galiba. Amaçları oydu galiba ama Rabbim yardımcım oldu çok şükür, elhamdülillah. Sabır, meşakkat tabii ki de illaki olacak yani. Zahmetin arkasında tabii ki de rahmetler de çok çok şeyimiz oldu. Elhamdülillah tam Miraç gecesine nasip oldu orada bulunmak. Artı o zamanın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hoca Efendimiz de vardı. Cuma hutbesini verdi. Artı, akabinde akşam namazını, yatsı namazında beraber olduk. Çok çok güzel geçti, mükemmeldi. Hani anlatılmaz yaşanır bir duygu denir ya. Çok çok güzeldi hocam. Evet. Şimdi sen söyleyince abi özellikle havaalanındaki aklıma şey geldi. Oradaki o yıldırma politikasını ta havaalanından itibaren bizler gördük. Tabii buradan gidişimiz çok güzeldi. Rabbimiz lütfetti. Ülkemizdeki güzellikleri başka yerlere gidince de görüyoruz. Rabbimiz inşallah bu güzellikleri diğer İslam coğrafyasındaki milletlere de nasip eylesin. Yani devletimizin gücünü, kuvvetini bir bağlamda yerlerde görüyoruz. Rabbimiz inşallah o ümmet birliğini de kurmayı nasip eylesin. Şimdi Tel Aviv'de dediğin gibi oradaki o pasaport geçerken yani bu yıldırıcı politikaları var ya o işgal güçlerinin yani senin meyvelerine takılmışlardı hatırlarsan yani. Yani o aklıma Muzun geldi. içine dahi baktılar ya. Yani muzun içinde ne olabilir ki yani vallahi Yani biz bunun yani sebebini gerçi Kudüs'teyken de çok gördük. O Mescid-i Aksa'nın tabii çokça kapıları var. Her kapılarından gezdiğimiz günler oldu. Değerli dinleyenler sizlere de gitmiştirsiniz. Muhakkak siz de bunlarla karşılaştınız. Bir kapıya gitsek niye geldiniz diyor adam. Niye geldiniz diyor. Mescidimiz kendimizin yani bizim için kıymetli yer. Bunun için geldik. Go home diyor. Evine git diyor. Dön diyor. Hele ki Türklere karşı, bizim milletimize karşı olan kinleri, nefretleri daha fazlaydı. Biz onu da çokça gördük. Bu konuşmamız içerisinde yeri gelirse yine Tuncer abiden de dinleriz bu kısmı. Tüm kapıları gezip en sonunda yılmadan oradan girmek de nasip oluyordu elbette ki. O havaalanından itibaren o sıkıntıları dediğim gibi çok şey. Tüm grup geçti. Grup hocamız, İlknur hocamızla Tuncer abi bir alıkoyma durumları oldu. Belki bir saat, 1,5 saat bizi geciktirme durumları oldu. Oradan itibaren o zalimlerin diyelim o bizleri oradan uzaklaştırma politikalarını hakkın müşahede etmiş olduk. Evet kıymetli abim. Bu atıf yaptığın iki Kudüs turunla birlikte ben sana inşallah şunu ilk sorayım. Hem de böyle muhabbetimizin açılmasına bir sohbetimizin devam etmesi açısından. Kudüs'e ayak bastığın ilk an hissettiğin abi en baskın duygu ne oldu diye sorayım ben sana. hocam ilk bastığımda çok farklı bir tarih kokuyordu. Her çevresi, her taşlarından tut, şeyinden, mescitlerinden, ne diyeyim, sebillerinden tutun, ondan sonra akla ne geliyorsa artık yani her köşesi apayrı bir yüzyılların bir tarihi kokuyordu. Çarşıları keza gene öyle. Çok farklı, anlatılmaz bir duygu. Artı ilk Kıbrıs Sahra'ya girdiğimde ikindi namazıydı galiba. Şunu hissettim. Ya bu gerçi şeyde anlatılmaz ama hocam e, anlatayım bari en azından. Buyur abi. Hocam secdeye gittiğimde sanki sırtımı birisi sıvazlıyor hissettim böyle bu Allah'a şekilde. ekber. Allah'ım. Evet. Yani hem farklı bir manevi bir koku aldım. Burnuma bir koku geldi. E, yani sanki Peygamber Efendimiz Allah'ım. karşılıyormuşcasına bir şekilde. Artı sırtıma aşırı bir ağırlık, bir sıvazlama gibi bu şekilde. Dedim ya ben neredeyim acaba yani? Evet.
Ne yaptım? Neredeyim? Yani şöyle bir düşünceye kapıldım. Yani bu zamana kadar şöyle bir pişmanlık da vardı. Bu zamana kadar niye geç kaldım? Niye gelmedim daha öncesinde? Tabii sosyal medyalardan, daha önce haberlerden vesaire kitaplardan bu şekilde de duyduk ama gitmeyince tam olarak bilmiyoruz oranın bir atmosferini. Çok farklı derin bir kadim atmosferini bilemiyoruz, yaşayamıyoruz. Ama gidince bu duygu gerçekten çok farklı hocam. Evet. Şimdi kıymetli dinleyenler, Tuncer abimiz Allah selamet versin, Rabbim hayırlı ömürler versin. Onlarca da ülkeyi gezmiş bir abimiz. Onun için bu nokta çok önemli. Yani kendisinin orada hissettiği durumu ondan dolayı sordum yani. Rabbim hayırlı ömürler versin inşallah kendisine. Hocam Eee, anlatırken bile şu an tüylerim diken diken oluyor. evet, Şimdi evet, onca tabii ülke gezdim, şehir, kıta gezdim ama e, üç şehir bambaşka hocam. evet, eyvallah. Yani Tam böyle bizim için bu üç şehir Mekke, Medine ve Kudüs, Beytül evet, Makdis bambaşka hocam yani. Gerçekten de peygamber, hiçbir şey pey- değişmez evet, yani. Peygamberimiz Yani Aleyhisselatü ne Los Angeles'ı, ne Londra'sı, Paris'i vesairesi yani. eyvallah. Oralar abi, tabii işte sen de ismen anmış oldun. Üç şehri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını almış yerler yani. Yeryüzünde üç mescit için yolculuğa çıkılır buyuruyor Peygamberimiz. Birincisi benim mescidim olan Mescid-i Nebevi diyor. Kabe, Beytullah'ı söylüyor ve Beytül Makdis'i, Mescid-i Aksa'yı işaret ediyor Peygamberimiz. Buraların atmosferi gerçekten çok farklı. Dediğin gibi Çok Eee, çok Rabbim inşallah gönlümüz hep oralara bağlı olanlardan eylesin bizleri inşallah. İnşallah Evet, hocam. İnşallah. Gitmeyenler de en yakın, en kısa sürede inşallah Rabbim nasip etsin. İnşallah, inşallah Rabbim bizlere tekraren, onlara da, gidemeyenlere de tekrar nasip eylesin inşallah. Eyvallah abicim. O hadiseyi bize de orada anlatmıştın. O Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sırtını sıvazlama noktası gerçekten Çok çok insan farklı bir tüylerini anlamda dikin dikin. hocam. Yani sen anlatırken bizler dahi etkileniyoruz yani. Şimdi Seni bir vakamı düşünün. anlatacağım hocam. Çok özür dilerim sözünüzü Buyur, kestim. buyur. Estağfurullah Ee, abicim. Hocam ilk gördüğümde Kıble Mescidini ve Kubbetü Sahra'yı ya ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum hocam. Bir türlü ağlayamıyorum. Yani içimden ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Yani bütün zerrelerim onu istiyor aslında yani ruhen, bedenen nasıl ne şekilse bir türlü ağlayamıyorum ama tıkandım kaldım bu şekilde. Ama elhamdülillah tam cuma vaktinde onu bana Rabbim nasip etti. Sabah namazında artı bir de cuma namazında keza öyle bir şekilde. Gerçekten çok çok farklı bir duygu hocam. Evet, evet. Yani buralar dediğimiz gibi peygamber duası almış bereketli yer ki yani bunu söylerken ben konuşmamızın başında da dile getirmek istiyordum. O ayet-i kerimeyle zaten Rabbimiz buyuruyor ya "Bâreknâ havlehu linuriyehu." Onun çevresini ve kendisini bereketli kıldım diyor Rabbimiz yani. Bizi buraya toplanmamıza vesile olan nedir? Kudüs ve Mescid-i Aksa'dır. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı bizim için en kıymetli kılan şey nedir? İsra suresi başlı başına zaten peygamberimizin hayatındaki en büyük mucizelerinden birisi olan İsra hadisesinin yaşandığı yerdir yani Mescid-i Aksa. Rabbimiz buyuruyor ya Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa'llezî barakna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huves-semî'ul basîr diye. Açık açık Rabbimiz ne buyuruyor? Kulu Muhammed'i bir gece ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten, bakın götüren Allahü Teala'nın şanı ne yücedir diye Rabbimiz açık açık beyan etmiş. Oranın ve çevresinin bereketli olduğunu, Peygamberimizi oraya bir gece ansızın götürdüğünü ve oradan Sıdratil Munteha'ya çıktığını bizler Necm suresinden öğreniyoruz. Buraların yani bereketli olduğunu daha Kur'an-ı Kerim'den biz başta öğrenmiş oluyoruz. Peygamberimiz de oranın bereketinden bahsediyor. Gittiğimizde manevi olarak bunu çok hissediyoruz. Hücer abimizin de arz ettiği gibi. Eyvallah kıymetli abim. Bir soru daha ben sana inşallah yönelteyim. Gitmeden önceki bu tabii bizli olan da olsun. Evvelki 2012'de herhalde hatırladığım kadarıyla. O zaman gittiğin ziyaretin de olsun. O zamanla yani gitmeden önceki Kudüs algın ile
gittikten sonrakinin farkı neydi abi? Böyle gittiğinde nasıl bir düşüncen vardı? Gelince ne farklılaştı? Bununla ilgili birkaç kelime dinleyelim, cümleni alalım senin, düşünceni. Sesin kapalı ama abi şu anda. Tekrardan geldin abi. Çok çok özür diliyorum. Soruyu Estağfurullah. baştan alabilir miyim? Estağfurullah. Sorumuz şu abi. Kudüs'e gitmeden önceki Kudüs'le ilgili düşüncelerin ve gittikten sonra yani nasıl bir düşüncen farklılaştı? Elbette ki gönlümüz dolu bir şekilde gittik ama yani ikisi arasındaki fark, gitmemekle gittikten sonraki durumun arasındaki farkı. Ses gitti yalnız yine. Tuncer abi ayrıldı herhalde, yanlışlıkla telefondan giriyor olabilir. Tuncer abim gelene kadar inşallah ben birkaç kelam daha edeyim inşallah. Yani şu soruyu sormuştum. Kudüs'e gitmeden öncekiyle geldikten sonraki düşünce yapın, yani ne bekliyordun, nasıl bir değişim oldu şeklinde bir soru yönetmiştim. Ben bunu kendime de sordum. Geldi herhalde abim. Geldiyse şu anda görüyorum. Ona yine tevdi edeyim ben soruyu. Yönelteyim. Ki konuşmasında kendisi de aktardı. Evet Tuncer abi, bu sefer geldin. Seni şöyle bir tutalım. Abi hakkını helal et vallahi. Estağfurullah, estağfurullah. Sıkı sıkı tutalım seni. Hocam biraz heyecandan maruz görün Estağfurullah. artık. Olur olur abi. Şimdi daha önce dediğim gibi gitmeden önceki durum haberlerden, sosyal medyadan, kitaptan vesaireden şundan daha farklı görüyordum ama gidince bu duyguyu daha farklı yaşadım. Her bir taşı, toprağı, oranın bir farklı bir atmosferi, insanları yani Filistin halkının bize olan samimiyeti, kardeşliği bu bambaşkaydı. Gerçekten de. Hatta bilhassa karşılaştık, biliyorsunuz, bir alışveriş yapıyorduk. Limonatacıya girdik hocam. Evet, evet. Farkındaysanız eğer. Bize bir ikramda bulundu. Ayrılırken bana öyle bir sarılışı vardı ki Allah. ya öz kardeşim bana o şekilde sarılmaz. Evet. Yani o göz bebeklerinden o samimiyeti çok çok iyi anlıyordum hocam. Evet. Bu da en küçük Kudüslümüz Tuncer abinin. İnşallah, maşallah. Merhaba. Eyvallah. Şimdi abi tam o limonatayı söylediğinde yine aklıma geliyor böyle olaylar. Hatırlıyorsun, orada bir ikramda bulundu. Bizle kucaklaştı. Bir ufak bir poşet vermişti sana yani. Bunu da gittiğiniz yerde için diye. Poşette unutuldu, şeyde caminin avlusunda mı? Çok az bir şey kalmıştı. Yani Ve de peki kapı girişinde sıkıntı oluşturdu o poşet, ne biliyorsunuz kadar yani hocam. ne kadar e, yani bu zalimler diyelim, o İsrail yapısı. Yani bizi ta çarşıdan itibaren takip etmişler. Sen o poşette o dükkandan ne aldın diye yine Tuncer abi. Tuncer abi de mübarek yani, Mücahit çekiyordu böyle üstüne. Hocam vallahi bilmiyorum, ben de bir Senin o mücahit ruhundan dolayı abi, Allah'ın izniyle. O cihad edişin var ya. Onlarla çok şey çektim hocam. Çok çok evet, onlarda sıkıntı çektim yani. limonatayı ta Özellikle çarşıda. bayan polislerden bile şiddet gördüm, biliyorsun, anlatmıştım ben Evet. onu. Yani biz tabii böyle elhamdülillah tabii niyetlerimiz halis, oraya mücadele için gittiğimiz için böyle şu anda gidiyoruz ama tebessüm ediyoruz daha doğrusu. Yani dinleyenlere de aktarmış olalım. Orada yani bayağı psikolojik bir baskı oluşuyor yani bizler üzerinde de, ama elhamdülillah o manevi şeyle gittiğimiz için onlara göğüs geriyoruz ki ne sıkıntılara göğüs geriyor oradaki halk. Ama yani o bizi şaşırttı. Ta çarşıda yani 500-600 metre ileride almıştık biz o poşeti. İkram edildi. Demek ki takip ediyorlar. Daha Mescid-i Aksa'nın kapısına girerken durdular. Onu niye oradan aldın diye bir baskı durumları vardı.
Hocam her bir Eyvallah. metrekaresinde hocam 3-4 tane kamerası var. Tabii ki de zoomlayacaklar o şekilde görecekler tabii yani Evet, ister evet. istemez. Evet abim. Şöyle bir soru daha yapayım. Tabii o özlem hep gönlümüzde var. Özlemi var. Yani acizane bir yayın daha yapmıştım ben orada ki takip edenler de arz etmiştim. Ben bir camide İmam Hatip olarak görev yapıyorum. 10 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevdeyim. E, Sorumluluklarımızın farkına varıyoruz her geçen gün. Yani giderkenki ile gelirkenki Samet Hoca arasında gerçekten düşünsel olarak, hissiyat olarak farklılıklar var. Her zaman özlemini duyuyoruz. Acizane işte cuma vaazlarımızda olsun, günlük vaazlarımızda olsun. Yani Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya değinmeden geçemez bir hale geldik. Rabbim inşallah samimi bir şekilde bunu yapabilmeyi nasip eylesin. Oraların tekrardan felaha ulaştığı günleri görmeyi nasip eylesin. Şuraya bağlayacağım abi. Böyle özlem noktasında ne durumdasın? Böyle dinleyenlere de aktarmış olalım. Orayı özlem. Nasıl gün içerisinde olsun yaşantıya geldikten sonra. Hocam özlem hiç bitmiyor. Biter mi hiç özlemimiz? Geçen hafta hatta bir Perşembe gecesi Cuma'ya bağlayan gece rüyama da girdi. Allah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani onu tam detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum şimdi hocam. Eyvallah. Olur Yani abi. Saygı duyuyoruz. Hı hı. Rabbim nasip ederse inşallah hocam en yakın zamanda tekrar merhaba demeye İnşallah. inşallah hayırlısıyla. İnşallah. Hatta yeni Kudüs bağlantılı bir umre olarak inşallah. Yani İnşallah. İnşallah Rabbim nasip eylesin. Peki abi bir soru İnşallah daha beraber varsa. nasip olur inşallah hocam. İnşallah Tekrar çok aynı güzel. grupta. Evet, evet. İnşallah. Burada diye, dinleyen kardeşlerimiz de olsun. Gönüllerinde olan herkese nasip olsun. Buyur abi. Çünkü hocam ben bu gruptan gerçekten çok çok farklı bir şekilde memnun kaldım. Allah razı olsun bütün kardeşlerimden, sizlerden olsun. Amin. E, Vesile olan Dilara kardeşimize özellikle. Ondan Eyvallah. sonra baştan A'dan Z'ye yani sınırdan tutun havalimanlarından geliş gidiş A'dan Z'ye bütün gezilerden aynı şekilde değerli İlknur hocamız da İlknur hocamız da aynı şekilde. Allah Evet. razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah Eyvallah. tekrar nasip eder. Aynı Amin gruptan. inşallah. Ben bir soru daha yöneteyim abi sana. Kudüs'ü böyle üç kelimeyle tanımlamanızı isteseler ne dersin abi? Hocam Kudüs. üç Evet. kelimeyle nasıl tanımlayayım ki ben yani? Miras, maneviyat, sabır, ondan sonra ilk kıblemiz, Evet. peygamberler şehri. Yani daha nasıl sayayım ki hocam yani? Eyvallah. Eyvallah abiciğim. Dediğin gibi ilk aklımıza gelen elbette ki kıble ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettikten sonra kıble çevrildi biliyorsunuz. Medine'deyken de belli bir süre yine kıblemiz Mescid-i Aksa'ydı, oraya dönerek yöneldi. Yani bunu belki ıskalıyoruz. Yani ilk kıble, ilk kıble diyoruz böyle, ilk kıble diyoruz ama Müslümanlar tam idrak edebilmiş değil yani. Bugün Kabe bizim için neyi ifade ediyorsa İlk dönemde, Peygamberimizin döneminde de Mescid-i Aksa oydu ve Mescid-i Aksa'nın değeri hiçbir zaman değişmedi. Orası ilk kıblemizdi. Yani hepimiz elhamdülillah namazlara gidiyoruz 10 camilerde. yılında mı bildiğim kadarıyla? Efendim abi? 10 yılında mı ilk kıblemiz şey olmuştu bildiğim kadarıyla? Evet, evet. Hicretin o dönemlerinde. Şu var, hepimiz camilere gidiyoruz, namazları kılıyoruz. Yani mihrapların üstünde yazan bir ayet var. Fevelli veceke şatral mescil haram ayeti kerimesi kıblenin yönünün değiştirmesiyle ilgili olan ayettir. Bakın orada bile canlı canlı bizim ilk kıblemizin Mescid-i Aksa olduğuna işaret eden ayeti kerime var. Onun için yani bakıyoruz tabii toplumda böyle bir Mescid-i Aksa deyince tam manasında bir idrak var mı? Tartışma konusu. Rabbim inşallah o fehmimizi, oralara yönelişimizi artırsın. Müslüman toplum arasındaki de bilinci artırmayı nasip eylesin inşallah. Senin dediğin yerden devam edeyim abi. Müsaadenle dediğin gibi ilk kıblemiz olması üç kelime olarak vurguladığımızda ikincisi peygamberler dedin aklımıza gelen ki biz orada ziyaretleri yaptığımızda belki onlarca peygamberin kabrini gördük. Yani yine linuriyahu ve raklen linuriyahu ayeti kerimesini, oranın bereketli kılınması, peygamberlerin çok olması yine buna işaretten bir durumdu. Dediğin gibi peygamberlerin kabirlerini orada gördük. Onların oradaki
hadiselerini, yaşantılarından kıssalar bizlere anlatıldı ki Kur'an-ı Kerim'de de bunlara hep işaret edilen durumlardır. Üçüncüsü de samimiyet dedin. Gerçekten ben de onu orada çok yaşadım. Ben bu Halktaki samimiyeti gerçekten yani evet, bilhassa yani ikinci evet. sefer gittiğimde daha da farklı gördüm Evet. hocam. İnnemel müminune ihve ayet-i kerimesi mucebi gelince müminler kardeştir. Orada gerçekten bir hakkın yaşamış olduk. Hem grubumuz olarak hem de yani Filistinli kardeşlerimizin teveccühü noktasında gerçekten o Müslüman, mümin kardeşliğini orada müşahede etmiş olduk. Rabbim o samimiyeti de her daim gönüllerimizde tutmayı nasip eylesin inşallah. Daim eylesin. Oralara eee Şunu anlatacaktım hocam. Çok özür diliyorum Samet hocam. estağfurullah, Bir estağfurullah abicim. başımdan geçeni anlatacağım. Çok Buyur kısa abicim. böyle net. Sabah namazında bu ya esbab hatırladığıma göre Hı kapısı hı. Veta Silsile kapısından mıydı galiba? Bir yerden çevirdik öbür tarafa. En son artık ezan okunuyor bu şekilde hocam sabah ezanı. Geçeceğiz. Hatta Yusuf kardeşimiz de vardı. Hı hı. E, Hocam 70-75 yaş arasında bir yaşlı bir amcamız geçiyor. Geliyor böyle ileriden. Dedim en azından ya bakıyorum beni salmıyorlar ya artık yani şey olmuşum orada. Sanki foto model olmuşum. İyice ezberlenmişim. Şey yani nasıl ne şekilse görür görmez hemen gönderiyorlar. Evet. Dedim yani bir numara artık yani düzen ne yapayım yani geçebilmek için hocam. Koluna girdim amcamızın. Ve dediğim gibi 70-75 yaş arasında. Dedim bari en azından yardım babıyla. Gerçekten de yardım babı ayrı ama Hı hı. biraz da menfaat var ayrı konu. En azından Estağfurullah. geçebilmek olayı hocam. Yani menfaat de şu yani iyi niyetli bir Evet, menfaatimiz. aynen öyle, aynen öyle. Yani Rabbim niyetimizi biliyor tabii ki de. Hocam tam böyle kapıdan çıkacağım çağırdı çağıracak geçtim. Çok şükür dedim elhamdülillah. Diyeceğim şu hocam her girişte ben bir kendime bir şey kota belirlemiştim. Dedim her gittiğimde de 10 tane yaşlı amcamızın elini öpüp duasını alacağım. Razı olsun. Evet. Eline yapışacağım. Elini çekti bu şekilde. Geldi alnımı öpmeye başladı. Bir de gözüne öyle bir bakışı var ki sanki yıllardan beri bir torununu kaybetmiş, bir oğlunu, torununu kaybetmiş. Bir samimi bir bakışı var. Ben o samimiyeti gerçekten de ikinci gittiğimde çok çok fark ettim. Yani Eyvallah. esnafından, vatandaşından, gerçekten cemaatinden keza öyle. Yani biliyorsunuz her sabah namazı çıkışında ikramlar böyle hurmalar, kahvesi, çayı apayrı böyle zorla bir şekilde Allah razı olsun. Gerçekten o samimiyet bambaşka hocam. Evet, evet. O samimiyetler, en büyük samimiyetleri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olan samimiyetleri. Şimdi sen anlatırken gözümde tekrar canlıyor. O sallu alen nebi. Her böyle gördüğüne, el tuttuğuna, bir şey ikram ettiğinde sallu alen nebi. Peygamber için salat diyor. Onun niyetiyle yapmaları da ayrı bir güzeldi. Gerçekten o Filistinli kardeşlerimiz bir böyle kendimizi tefekkür ettiğimizde diyoruz ki onlar da Müslüman, biz de Müslüman. Allah sonumuzu hayretsin diye de düşünmeden edemiyoruz. Ama her yerde herkesin imtihanı farklı tabii. Eee, Ama orada hocam çok özür diliyorum. Sözünüzü estağfurullah, buyur kestim. abiciğim. Ee, Ben kendimde şu ezikliği hissediyorum. İman zayıflığımı, Estağfurullah. teslimiyatımı gerçekten de yani onları o şekilde bir bakıyorum ki her bir kişinin o namaz kılışı, o dua edişi, dediğim gibi musafahalaşınca o sarılmaları, o şeyleri bu samimiyeti gerçekten çok çok farklılar Evet, yani. evet. Kendim de çok çok eksiklik gördüm yani. Estağfurullah. Yo, biz senin samimiyetine şahidiz abi. Allah razı olsun. Kısa sürede yani bizler şahidiz. Tabii onlar daha böyle derin yaşadığı gerçek. Ama işte dedim ya herkesin cihadı, mücadelesi farklı. Yani bizim toplumumuzda belki çok tam manada idrak etmekten uzaklar. Rabbim bizlere de hakiki manada idrak etmeyi nasip eylesin elbette. Kendimizi kaymıyoruz. Biz de bu toplumun insanıyız sonuçta. En azından farkında olup bir şeyler yapabilmek, şu ribatta bulunabilmek, şu nöbette bulunabilmek de bence değerli, kıymetli. Rabbimizin katında karşılığı olacak bir durumdur. Sen de vaktini ayırdın, katıldın abi. Allah razı olsun. Biliyorum bugün çok yoğundun. Seninle gündüz de görüştük. Kudüs denilince ilk koşanlardan olduğunu biliyorum. Bunu da göstermiş oldun. Allah razı olsun. Estağfurullah. Rabbim cümlemizden razı olsun hocam. Ne Amin demek? inşallah. Estağfurullah.
Başka söylemek istediğin bir şey var mı abi, sana sorayım. Ona göre. Allah Hı razı hı. olsun. Ağzına yüreğine sağlık hocam. Amin. Tüm katılımcılara da aynı şekilde katılım sağlayanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Allah Ee, razı Selamı üzerlerine olsun inşallah. Hocam aklıma gelmişken Kudüs'ten döndüğümde yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde bir ilham gelmişti. Bir olsun. nevi bizimki amatörce bir şiir. O neredeydi? Estağfurullah. Buyur, buyur. Kağıda dökmüştüm. Onu okumak isterim yani özellikle. Eyvallah. Eyvallah. Yani Bismillah. aklımda, hafızamda fazla tutamıyorum ama Estağfurullah. yaştan dolayı yapacak bir şey yok Estağfurullah. yani hocam. Çok gençsin. Bunu Bizden okumak çok isterim daha hocam. gençsin. Buyur abi. Buyur inşallah. Müsaadenizle inşallah. Estağfurullah. Bütün. Seni çok özledim. Kelimeler düğümleniyor boğazımda. Kubütüs sahrası ayrı bir sevda. Kıble mescidi bambaşka bir özlem. Peki kılınan her vaktin huşusu feyzine ne demeli? İçten içe sarsılmamak elde değil. Saymakla bitmeyen medreseler mi, kıbleler mi, namazgahlar mı, halvetler mi? Yoksa gözümün alıp alamadığı minberler mi, mihraplar mı? Kemerler, sebirler ve çeşmeler daha nice fevkalade eserlerin oluşturduğu Kudüs'üm. Seni çok ama çok özledim. Gecenin üçünde kaldırım taşları zikir olmuştu dilimde. Şahitlik edecek her biri belki mahşerde. Ya mescitte adeta tavaf eden kuşlar. Hocam biliyorsunuz. Yani, eyvallah abi. Ömrümce unutamayacağım hatıralar, anılar. Huzur vaktinde Rabbime ettiğim ilticalar, dualar. Bir başka güzeldi Kudüs'üm. Seni çok ama çok özledim. Yine yeniden en yakın sürede inşallah tekrar merhaba demeye. Eyvallah abiciğim, böyle dinlerken her satırı böyle gözümüzün önüne geldi. Allah razı olsun. Rabbim gönlüne sağlık versin inşallah. O güzel gönlünden satırlara düşmüş olan bu güzel duyguların içinde Rabbimden razı olsun inşallah. Çok sağ ol abicim. Vaktini ayırdın, katıldın. Değerli olsa gerek canlı yayında dinleyecek, sonradan dinleyecek olan kardeşlerimizden de Rabbimiz ebeden razı olsun. O ilk kıbleye, Mescid-i Aksa'ya gösterdikleri sadakatleri de Rabbim kabul eylesin. Nice Kudüslü günlere, oraların tekrardan o zalimlerin elinden kurtulmuş şekilde ulaşmayı da Rabbim nasip eylesin inşallah. Ahir ve akıbetimize hayır olsun. Kıymetli dinleyenler, bugün Tuncer abimizi misafir ettik. Hakkını helal edin. Belki ben bazı yerde böldüm, daha fazla konuştum belki, ama onun o samimiyetiyle aktardığı kısımlar en kıymetli olanlar. Rabbim kendisinden de Allah ebeden razı razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Cümleten hepinize hayırlı geceler diliyorum. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selam. Geceniz mübarek olsun kardeşim.